Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda S25 serisinin bence en çok satacak telefonu Galaxy S25 ile ilgili ilk deneyimlerimi ve bu fiyatları almak ne kadar mantıklı, S24'ten S25'e geçilir mi hepsinden bahsedeceğim. Bana destek vermek, bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de alt taraftan beğenip abone olmayı unutmam. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi ilk olarak tasarımla başladığımda açıkçası tasarım yönünde malzeme kalitesi hissiyat anlamında telefonu elinize aldığınızda S24'te oldukça benzer diyebilirim. Ama dış tasarımda özellikle kamera kısmıyla ayrışıyor. Dışarıdan baktığımızda kameraların etrafındaki yüzükten S25'in yeni bir cihaz olduğunu anlayabiliyoruz. Tasarım olarak çok bir değişim olmasa da S serisinde bazı modellerin bu tasarımını ben gayet beğeniyorum. Çünkü elde tutarken tek elle kullanımlarda oldukça ergonomik bir yapıya sahip. Boyutuna oranla çok ince bir telefon değil ama hafiflik konusunda gerçekten sağlam bir cihaz. Tasarım kısmında 7.2 mm kalınlık ve 162 gramlık ağırlığa sahip. Özellikle tek elle uzun süreler kullandığımızda elimizi hiçbir şekilde yormuyor. Arka kapakta Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunan cam bir yapıyı görüyoruz. Kasa kalitesi olarak hissiyat anlamında premium hissini sonuna kadar veriyor. Burada ekranın her köşesine rahatlıkla erişebiliyoruz. Ekran kısmında 6.2 inç dinamik AMOLED 2X panel Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme bu ekranda var. HDR10 Plus, Dolby Vision ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Piksel yoğunluğu gayet yeterli ve burada ekran kalitesi deneyim anlamında da üst seviye bir ekrandan bahsediyorum. 2600 nit maksimum parlaklıkta her türlü ortam için fazla yeterli. Ekran kalitesi deneyim anlamında S24 ile birebir aynı. Donanımda artık S25 ve S25 Plus'ta Exynos modeller yok. Tamamen Snapdragon 8 Elite ile geliyor. 8 Elite ile beraber performans anlamında şu anki fiyatlarını da düşünürsem en sağlam cihaz diyebilirim. 12 GB RAM, 128 ve 256 olarak iki farklı depolama ile geliyor. S25'te en büyük geliştirme donanım tarafında desem yanlış olmaz. Snapdragon 8 Elite önemli bir artı. Exynos 2400 oranla çok daha güçlü bir işlemciden bahsediyorum. 8 Elite ve Exynos 2400 arasında yaklaşık %60'lık bir performans farkından bahsediyorum. Uzun süre S24 kullanmış birisi olarak günlük kullanımda arayüzde, menüde bu farkı çok fazla hissedemeyeceğiz. Ama oyun tarafında render ve yapay zeka özelliklerini kullanırken aradaki performans farkı net şekilde ortaya çıkıyor. S25 tam olarak minik canavar diyebilirim. Yapay zeka tarafında Gemini baya gelişti ve Circle to Search'te müzik arama özelliği gibi yeni artılar var. Telefonun içinde yapay zeka özelliklerini nasıl kullanacağımızı anlatan ayrı bir rehber de var. Öğrenmesi çok kolay. Kamera tarafında donanımsal bir geliştirme yok. Buradaki geliştirme Snapdragon 8 Elite'in görüntü işleme kısmı ve Galaxy AI yani yapay zeka tarafı diyebilirim. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 10 megapiksellik f2.4 telefoto kamerayı görüyoruz. Bu kamerayla 3x optik zoom yapabileceğiz. Ön tarafta da yıllardır değişmeyen 12 megapiksel 4K 60 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Kamera tarafında bence gelişmesi gereken kısım video kısmıydı. Burada Snapdragon 8 Elite kameralar arasında geçiş yaparken uyumu arttırmış durumda. Yani ana kameradan ultra geniş açıya geçtiğimizde aradaki takılmalar artık yok. Çok daha pürüzsüz şekilde kameralar arasında geçiş yapabiliyoruz. Stabilizasyon, titreşimleri engelleme konusunda video anlamında S25 kesinlikle daha oturaklı olmuş. Profesyonel anlamda içerik üretimi için de kullanılabilecek konuma gelmiş durumda. S25'teki en büyük hayal kırıklığı batarya. 4000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjı görüyoruz. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Açıkçası amiral gemisi cihazlar içinde iPhone 16 dışında 25 Watt hızlı şarj seviyesinde kalan artık başka bir telefon yok. Yazılımda Android 15 ve One UI 7.0'ı görüyoruz. One UI 7 özellikle S25 serisine bir seviye daha arttırmış durumda. Arayüz akıcılığı uygulamalar arasında geçerken oldukça tepkisel, çok hızlı bir deneyim alıyoruz. 8 Elite'de One UI 7 birleşince telefon adeta uçuyor. Yani performansla yazılım tam olarak optimize diyebilirim. Hoparlör kısmında stereo hoparlörleri görüyoruz. Dolby Atmos desteğine sahip. Ses yüksekliği ve ses kalitesi anlamında iki hoparlör dengeli. Boyutuna oranla oldukça tatmin edici olduğunu söyleyeyim. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliğini görüyoruz. Nano SIM ve eSIM olarak çift SIM desteğimiz var. Suya ve toza karşı da IP68 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım S25'i sundukları özellikleri, deneyimiyle beraber bu fiyatları almak gerçekten mantıklı mı derseniz, açıkçası Galaxy S25'te yapay zeka ve kameranın video tarafını bir kenara bırakırsak genel deneyimde çok büyük farklar yok. Bana sorarsanız S25'teki en büyük yenilik kesinlikle donanım tarafı. S24'te S25 arasındaki farkı hissedeceğimiz nokta oyun performansı ve özellikle de uzun vadeli kullanımda burada Snapdragon 8 Elite geçilmesi gerçekten iyi oldu. Ama S24'te de fiyat farkı çok yüksek.
12 GB RAM, 128 GB depolamayla şu anda 51.500 TL'ye S25'i alabiliyoruz. 256 GB'lık modelde 55.500 TL. Aradaki 4.000 TL 128 GB ekstra depolama için bence fazla. Açıkçası fiyatlar S24 serisine göre yüksek ama S24 ile S24 Ultra arasındaki donanım farkı artık S25'te yok. Donanım gerçekten önemli bir artı ve hep eleştirdiğimiz 8 GB RAM artık 12'ye çıkmış durumda. Evet, donanım olarak güçlü bir cihaz ama amiral gemisi cihazlar içinde fiyat performans algısını biraz kaybetti diyebilirim. Çünkü fiyatlar 10.000 daha yukarıda olsa iPhone 16 ile başa baş seviyede. Fiyat çok yüksek değil ama S24 serisi kadar uygun da değil. Bunun sebebi donanım yani başka bir sebebi yok. Snapdragon 8 Elite bence fiyatı yükselten detay. Her şeye rağmen bu fiyatlarda en güçlü cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kompakt bir telefon istiyorum. Uzun yıllar kullanacağım. Yapay zeka güncelleme desteği ve Snapdragon 8 Elite ile beraber S25 rahatlıkla alınabilir. Ama S24'ten geçmeye gerek var mı derseniz bence beklemekte fayda var. S25 bence S22 veya S23 kullanıcıları için iyi bir geçiş olabilir. Bir iki ay içinde dolar kurunda absürt bir yükselme olmazsa fiyatların 50.000'in altına geleceğini düşünüyorum. Hem açıklama hem de yorumlarda S25'in en ucuz güvenilir satın alma linkleri var. Oradan bakabilirsin. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Galaxy S25 sizce nasıl olmuş? Bu fiyatlara alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Özellikle tek elle kullanımı kolay, kompakt ve alabileceğim en performanslı telefonu istiyorsam S25 bu noktada çok mantıklı. Ve S25'in detaylı incelemesi kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.